İyi günler arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Ege mutfağının en şifalı, en lezzetli otlarından biriyle Şevketi Bostan ile sizlerle birlikteyim. Lokantalarda en çok aranan, evlerde az yapılan bu lezzetli zeytinyağlı Şevketi Bostan'ın püf noktalarını hepsini size göstereceğim. Detayları kaçırmamak için videoyu sonuna kadar izleyin. Hadi başlayalım. Zeytinyağlı Şevketi Bostan için ben bir büyük kuru soğanı doğradım. Kök kısmından da biraz doğradım. Sizlerle de şöyle göstermek için hemen şunu doğrayalım. İkiye ayıralım. Biraz sert bir sebze. Ege'de çok sevilir. Bakın böyle doğruyoruz. Şöyle kök kısmını alıyoruz. Yapraklarını bırakıyoruz. Bu kısımları da doğrayalım. Yaprakları da doğrayacağız. Onları sonradan yemeğimize koyacağız. Hemen tabağımıza ekleyelim. Ocağımızın altına yaktık. Şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımızı koyduk. Soğanlarımızı ekliyoruz. Soğanlarımızı şöyle karıştıralım. Güzelce kavrulsun. Bu noktada bakın tuz eklemiyoruz. Şevketi Bostan'ın sertleşmesini istemediğimiz için tuzunu sonradan ekleyeceğiz. Soğanımız güzelce pembeleşti. Şevketi Bostan'ları da ekliyoruz. Ve şöyle karıştırıyoruz. Bakın güzelce kavruldu. Şimdi bir bardak suyumuzu koyuyorum. Altını kısıp ağır ağır yumuşamasını bekliyorum. Şevketi Bostan ocakta pişerken kök kısımları, biz de bu yeşil kısımları şöyle doğrayalım. Bir 15-20 dakika sonra bunları ekliyoruz. Ben hepsini bir doğrayıp Şevketi Bostan'ın yeşil kısımlarını da doğradık. Kök kısmının dediğim gibi yumuşamasını bekliyoruz. Bunları da ekleyeceğiz. Bakın Şevketi Bostanlarımız aynı merhem gibi oldu, yumuşadı. Şimdi yeşil kısımlarını da koyuyoruz. Şöyle bir karıştıralım. Biz de bu arada Şevketi Bostanımıza koymak için bir terbiye hazırlıyoruz. Bir tatlı kaşığı un, bir tane limonun suyu, şöyle küçük bir limon kullandım ve şöyle bir fincan kadar da suyu koyup karıştırıyoruz. Pişmeye yakın bu terbiyemizi yemeğimize koyacağız. Tekrar Şevketi Bostanlarımızı karıştıralım. Etli de çok güzel oluyor. Fakat herkes etli yemiyor. Ben o yüzden evdekilere düşünerek zeytinyağlı yaptım. Altını kısalım. Bir 15-20 dakikada böyle bir pişsin. Şevketi Bostanımızın yeşil kısımları da pişti. Şimdi terbiyemizi döküyoruz. Ve karıştırıyoruz.
Bir çay kaşığı tuz ekliyoruz. Piştiği için artık Şevketi bostanımız sertleşmeyecek. Yemeğimiz pişti gördüğünüz gibi. Artık servis tabağımızı alabiliriz. Şimdi tabağımıza koyalım. Bereketli olsun inşallah. Zeytinyağlı Şevketi bostanımız henüz sıcak. Soğuduktan sonra çok lezzetli olacak. Şevketi bostanı yoğurtla birlikte yiyebilirsiniz. Lezzetine lezzet katacaktır arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. İyi günler.